Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle güzel orkidemi gösteriyorum. Rengarenk çiçekleriyle mest ediyor. Evet, orkidelerimizi ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Bu orkidelerde evet şöyle yeni gelişmeler olabilir. Yeni bir K2 çıkması var şurada. Bu K2'nin de büyümesini ve dikimini göstereceğim. Eski K2'lerimiz de gayet güzel bir şekilde büyüyor. Bunları da bu yukarıdaki kekiği bahar mevsiminde ayrımını ve dikimini yapacağım. Diktiğimiz kekimiz de büyümesine devam ediyor. Biraz yavaş büyüyor. Daha önceden de söylemiştim, köklerini büyütüyor. Evet, orkidelerin ara ara yapraklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle zararlı böcekler çıkabilir. Bakın geçenlerde kontrol ettiğimde şöyle kocaman bir çekirge gördüm. Bu böyle bir çekirgeyi burada uzun süre bırakırsanız çiçeğinize zarar verebilir. Sadece çekirge değil, böyle zararlı böcekler olabilir. Evet, orkidelerde en çok dikkat edeceğimiz diğer meselelerden bir tanesi çiçekleri döküldükten sonra genelde bakımları ihmal ediliyor. 3 türlü gelişim gösterdiğini unutmamak lazım. Birincisi kök gelişimi, ikincisi çiçek gelişimi, üçüncüsü de yaprak gelişimi. Çiçekler döküldükten sonra orkideler yapraklarını büyütmeye başlar. Bu nedenden dolayı bakımlarına dikkat etmemiz lazım. Evet, aloe vera. Evet, bu aloe veram biraz kötü olmuştu. Şu an buraya getirdim. Burayı seviyor. Evet, aloe vera'da en çok dikkat edeceğimiz şey toprağa kurumadan kesinlikle sulamamak lazım. Toprağı iyice kuruduktan sonra bol su sulamamız lazım. Bulunduğu yerde güneş ışığı alan ama dolaylı yolda güneş ışığı alan bir yer olması lazım. Evet, şöyle orkidem, açan orkidemi de gösteriyorum tekrar. Bu orkidem evet keyikiydi. Bunu dikmiştik. Gayet güzel bir şekilde büyüdü. Evet, şu leş kaktüsünü göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde büyümesine devam ediyor. Bir gelişme gördüğümden dolayı size göstermek istiyorum. Bakın yeni bir, bu da dal atıyor. Şurada küçücük bir dal atıyor. Bu dal da büyüyecek. 2 dal olacak. Evet, buradaki orkidelerimde şu orkidem evet kök gelişimine devam ediyor. Yaprağını aşkla şevkle bekliyoruz. Evet, orkidelerde bakın cam önlerine bırakıyorsanız güneş ışınlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın cam önünden değil de dolaylı güneş ışığı alan orkidelerin yapraklarının daha yeşil olduğunu görüyoruz. Cam önlerindeki ise hafif böyle sarardığını görüyoruz. Bu nedenden dolayı mümkünse direkt cam önlerine değil de biraz daha arka taraflara bırakmak, dolaylı alması önemli. Evet, şu beyaz orkidemi gösteriyorum. Bunun geçen hafta da söylemiştim. Ortasında çürümüştü. Tarçın dökmüştük. Yaprağı artık büyüyor. Yaprağı büyüdükçe diğer yaprağının da gevşekliği gidiyor. Evet. Eğer orkidelerin orta noktalarında su bırakırsanız orta noktaları çürütürsünüz. Şu orkidem de çiçeğiyle mest ediyor. Şöyle gösteriyorum. Evet, dediğim gibi orkidelerde ara ara bakın yaprakların altını üstünü kontrol etmemiz gerekiyor. Altlarında eğer yapışkan madde varsa burada yaprakların altında böceklenme olabilir. Yaprakların altını kontrol ederim. Sarı böyle yapışkan böcekler varsa bu böcekler hem çiçeklere zarar verir hem de yapraklara zarar verir. Bu böceklerden kurtulmanın yollarına bakmamız lazım. Bakın şöyle yaprakların alt taraflarını, çiçeklerin alt taraflarını gösteriyorum. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Ara ara kontrol etmemiz gerekiyor ve dediğim gibi çiçekleri döküldükten sonra da gelişimlerine devam etmesi için bakımlarına devam etmemiz lazım. Sulamasına devam etmemiz lazım. Çiçeği döküldü diye bir köşede unutmamamız lazım. Bu da önemli. Bakın şu anda bu orkidem gayet güzel bir şekilde yaprağını büyütüyor. Evet, bakın yaprağı gayet büyüdü. Şöyle yaprağını gösteriyorum. Şunu da gösteriyorum. Bakın artık çiçekleri dökülmeye başladı. Yavaş yavaş dökülüyor. Ama bundan endişe duymayın. Çiçekleri uzun zamandan beri duruyordu. Yapraklarına güçlendirmesi gerekiyor. Yeni yeni yapraklarının çıkması gerekiyor. Evet, şöyle yeni yeni yaprak çıkmalara doğru gidiyor. Bu orkidelerim de bakın bir tanesi dal atmıştı. Çiçeğini büyütüyor. Bakımlarına dikkat ediyoruz. Yani çiçekleri yok diye bakımlarını ihmal etmeyeceğiz. Kökleri grileşmişse sulayacağız. Evet, bu orkideler bizde gelişimine devam ediyor. Menekşem, bunu bakın yapraktan büyütmüştük ve dikmiştik. 3 köktü, ayrımını yapmıştık. Şu anda çiçek açtı. Evet, menekşelerim çiçek açıyor. Menekşelerin dediğim gibi
Kesinlikle üstten sulamıyoruz, alttan suluyoruz. Evet. Şu beyaz orkidem, evet, canlandırmaya çalışıyoruz. Çiçekleri gayet güzel. Bakın tertemiz. Ama yapraklarıyla alakalı sorunumuz var. Bunda bakın yapraklarında hiçbir sıkıntı yok. 2 yaprağı vardı. Bir tanesi de şöyle gösteriyorum, sarardı iyice. Bu yaprağı bırakmamamız gerekiyor. Şöyle ortasından böyle ayırıp buradan almamız gerekiyor ki diğer yaprak ve yeni yapraklar çıksın. Şu şekilde oldu. Tek yaprak diye üzülmeyin. Diğer bir yaprak da çıkaracaktır. Çünkü çiçekleri gayet sağlıklı. Şöyle gösteriyorum. Evet, çiçekleri gayet sağlıklı. Menekşelerin de bakın kuruyan çiçekleri varsa bunları da almamız gerekiyor aralardan. Şöyle koparıp alıyoruz. Evet, şöyle balkonumuza çıkalım. Para çiçeğimiz güzelliğiyle mest ediyor. Şöyle gösteriyorum. Para çiçeği bir sukulent cinsi çiçektir. Aşırı sulamaktan kesinlikle kaçınınız. Aşırı sularsanız çiçeği kurutursunuz. Çünkü para çiçeğinin yaprakları su topluyor. Çok sulandığında çürümeye doğru gidiyor. Kaktüslerimiz de, kaktüsler güneşi seven bitkiler. Bakın şurada da para çiçeğinin diğer bir çeşidi var. Güneşi seven bir bitki. Bu nedenden dolayı direkt güneş ışığı alan yere konumlandırın ve kaktüslerin en önemli şeyi sulama meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Yazın haftada bir az bir suyla sulanabilir. Toprağı iyice kuruduktan sonra sukulentler de aynı şekilde. Kışın, evet, şöyle sukulentimi gösteriyorum. Kışın kesinlikle uyku saati var. Evet, yılbaşı çiçeğimi de gösteriyorum. Kaktüsler kışın Kasım ile Mart arasında sulamayı komple kesiyoruz. Kışın sulamıyoruz. Kışın uykuya giriyorlar. Mart ve Kasım'a kadar toprağı iyice kuruduktan sonra suluyoruz. Bakın sukulentlerin en önemli özelliği yapraklarını toprağa koyduğumuzda yeniden yavru atabiliyor. Bakın şurada bir tane ufak yavru var. Sukulentin yaprağını toprağa koyuyorsunuz ve böyle güzel yavrular devam ediyor. Evet, sukulentler, kaktüsler suyu iyice toprağa kuruduktan sonra seven bitkiler. Bu nedenden dolayı kaktüslere su verirken iyice düşünmek lazım. Evet, şöyle balkonumdaki kaktüslerimi, çiçeklerimi gösteriyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Çiçeklerle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.